Selam dostlar. Lenin dosyası serimizin 3. bölümünde Lenin'in yaşamına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Marksizmle ilgilenen bir genç olan Vladimir'in kendi teorik çalışmalarını ortaya koyan bir düşünür haline gelmesinin ayrıntılarını bu bölümde anlatacağız. Geçmişi biraz hatırlayalım. 1. bölümde Vladimir İliç Ulyanov'un çocukluk yıllarını, ailesini, eğitim hayatını ve onu şekillendiren çevreyi incelemiştik. 2. bölümde ise genç Lenin'in hayatındaki büyük değişimlere, eğitim yıllarına, Marksizmle tanışmasına ve siyasi yaşama ilk adımlarına odaklanmıştık. Şimdi ise Lenin'in hayatında çok daha büyük bir dönüşümün başladığı yıllara gidiyoruz. Teorisyenlik yıllarına. Lenin'i yalnızca aktif siyasi eylemleriyle anlamak mümkün değildir. Onun tarihsel öneminin temelinde toplumsal ve ekonomik gelişmeleri anlamaya çalışan yoğun teorik çalışmalar ve Marksizme kattığı önemli katkılar vardır. Ve daha da önemlisi, Marksist teori Rusya'nın özgün koşullarını açıklamak için nasıl kullanılabilirdi? Lenin hayatının ilerleyen yıllarında işte bu sorulara cevap arayacak ve teorilerini bu konulara göre oluşturacaktı. Onun teorisyen olarak gelişimini anlamak için önce onu etkileyen düşünürlere bakmamız gerekir. Elbette Lenin'in düşünce dünyasının merkezinde Marx ve Engels vardı. Marx, kapitalist toplumun ekonomik yapısını, üretim ilişkilerini, sınıflar arasındaki mücadeleyi ve kapitalist üretim biçiminin tarihsel gelişimini sistematik biçimde incelemişti. Engels de Marx'la birlikte bu düşüncenin gelişmesinde ve Marksist fikirlerin yayılmasında büyük rol oynamıştı. Lenin için Marx ve Engels yalnızca okunacak sıradan iki yazar değildi. Onların eserleri toplumu anlamak için kullanılabilecek bilimsel bir yöntem ortaya koyuyordu. Daha sonraki çalışmalarında Marx ve Engels'e sürekli dönmesinin nedeni budur. Diğer yandan Lenin'in düşünsel gelişimi sadece Marx ve Engels'i okumaktan ibaret değildi. Rusya'nın kendi devrimci düşünce geleneği de onun üzerinde etkili oldu. Bunlardan ilki Nikolay Çernişevski'dir. Çernişevski, Rusya'daki 19. yüzyıl devrimci düşüncesinin en önemli isimlerinden biriydi. O dönem pek çok devrimci gibi Lenin de gençlik yıllarından itibaren Çernişevski'nin eserlerine büyük ilgi gösterdi. Çernişevski'nin toplumun dönüşümü, ekonomik ilişkiler ve insanın toplumsal koşullarını değiştirme kapasitesi üzerine düşünceleri Lenin'in entelektüel gelişiminde önemli bir yer tutmuştur. Lenin, Çernişevski'den aldığı temelleri zamanla geliştirerek Marx'ın tarih ve ekonomi anlayışıyla birleştirerek sayısız teorik metin ortaya çıkarmıştır. Lenin'in Çernişevski'den ilham aldığı Ne Yapmalı eseri bu konuya en büyük örnektir. Lenin'in düşünsel yapısına etki eden bir başka önemli isim de Georgi Plekhanov'dur. Plekhanov, Rusya'da Marksizmin gelişmesinde öncü rol oynayan isimlerden biriydi. Lenin, Plekhanov'un çalışmalarını dikkatle takip etti. Özellikle Marksizmin Rusya koşullarında nasıl anlaşılması gerektiği konusunda Plekhanov'un çalışmaları Lenin'in düşünsel gelişiminde önemli bir referans noktası oluşturmuştur. Daha sonraki yıllarda Lenin ile Plekhanov arasında ciddi siyasi ve teorik ayrılıklar ortaya çıkacak olsa da Plekhanov'un Lenin'in erken dönem Marksist gelişimi üzerindeki etkisi su götürmez bir gerçekliktir. Nitekim günümüzde Lenin'in felsefi gelişimini inceleyen güncel akademik araştırmalarda Plekhanov'un Marksist felsefe yorumunun Lenin tarafından özümsendiğini ifade eder. Lenin'in teorik gelişiminde bir başka önemli isim ise Hegel'dir. Hegel doğrudan bir Marksist değildi. Hatta Marx, Hegel'in düşünce yapısını kıyasıya eleştirerek fikirsel olarak onun tam karşısında kendini konumlandırmıştı. Ancak Marx'ın diyalektik düşüncesinin arka planını anlamak açısından Hegel son derece önemli bir isimdi ve Lenin bu sebeple Hegel'in eserlerini çok daha yakından inceleyecekti. Özellikle Hegel'in düşünce, toplum ve tarihsel sürecin sabit olmadığı, her zaman hareket halinde olduğu, tarihsel değişimlerin ve ilerlemelerin de çelişkiler ve çatışmalar aracılığıyla gerçekleştiğine dair fikirlere Lenin'in diyalektik anlayışının gelişiminde önemli bir yere sahip oldu. Lenin artık farklı düşünce kaynaklarını bir araya getiriyordu. Marx ve Engels'ten bilimsel sosyalizmin temelini, Plekhanov'dan Rusya'daki Marksist düşüncenin gelişimini, Çernişevski'den Rusya devrimci geleneğinin mirasını, Hegel'dense diyalektik düşüncenin felsefi kaynaklarını inceliyordu. Lenin'in en önemli özelliklerinden birisi işte bu noktada kendini gösterdi. Tüm bu fikirleri Rusya'nın kendi koşullarını anlamak için kullanmaya başladı. İşte Lenin'i giderek özgün bir teorisyen haline getiren süreç de burada başladı.
1890'lı yıllarda Lenin özellikle Rusya'nın ekonomik yapısı üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Rusya'da o dönemdeki bazı düşünürler ülkenin kapitalist bir gelişme yaşamasının mümkün olmadığını veya bu gelişmenin sınırlı kalacağını savunuyorlardı. Lenin bu görüşleri araştırmaya başladı. Fabrika üretiminin gelişmesini, köylü ekonomisinin değişimini, küçük üreticilerin durumunu ve iç pazarın oluşumunu inceliyordu. Bu çalışmaların önemli bir sonucu Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi adlı eser oldu. Lenin bu çalışmayı 1896 ile 1899 yılları arasında hazırladı ve kitap 99'da yayımlandı. Bu eser Lenin'in teorisyen kimliğinin oluşumunda çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü Lenin burada Rusya'nın ekonomik yapısını yalnızca genel ifadelerle açıklamaya çalışmıyor, çok geniş bir ekonomik ve istatistiksel malzemeyi inceleyerek Rusya'da kapitalist ilişkilerin nasıl geliştiğini ortaya koymaya çalışıyordu. Eserin ilk bölümlerinden itibaren Lenin Rusya'daki toplumsal ve ekonomik değişimleri inceler. İş bölümünün gelişmesi, sanayi nüfusunun büyümesi, küçük üreticilerin dönüşümü ve pazarın genişlemesi gibi konular üzerinde durur. Amacı açıktı. Rusya'nın geleceğini anlamak için ülkenin gerçek ekonomik gelişimini incelemek. Bu nedenle onun teorik çalışmaları hiçbir zaman soyut bir felsefe tartışmasına indirgenmedi. Lenin için teori, gerçek toplumsal hayatı anlamanın bir aracıydı. Bu yaklaşım daha sonra onun siyasi düşüncesinin de temel özelliklerinden biri olacaktı. Lenin'in teorisyen olarak gelişimindeki bir diğer önemli eserse az önce bahsettiğimiz Ne Yapmalı oldu. 1902 yılında yayımlanan bu çalışma yalnızca Lenin'in örgütlenme anlayışını değil, sosyalist hareketin nasıl siyasi bir güç haline gelebileceğine dair düşüncelerini de ortaya koyuyordu. Bu eserde işçi hareketiyle sosyalist teorinin ilişkisini ele aldı. İşçi sınıfının ekonomik mücadeleleri elbette önemliydi, fakat aynı zamanda işçilerin siyasi bilincinin ve sosyalist teorilerinin gelişmesi de gerekiyordu. Bu nedenle Lenin, sosyalist hareketin örgütlü ve bilinçli bir siyasi çalışma yürütmesi gerektiğini savunmuştur. Lenin'in teorik çalışmaları sadece ekonomi ve siyasi örgütlenmelerle sınırlı değildi. Felsefe üzerine de yoğun biçimde çalıştı. Özellikle 20. yüzyılın başında bilimdeki gelişmeler ve Avrupa felsefesindeki yeni akımlar Marksist düşünce açısından yeni tartışmalar yaratıyordu. Lenin bu tartışmaların dışında kalmadı. 1908 yılında Materyalizm ve Empirokritisizm adlı eserini yazdı. Eser 1908 yılında kaleme alındı ve 1909'da yayımlandı. Lenin bu kitapta bilgi, gerçeklik, madde, bilim ve insan düşüncesi arasındaki ilişkiyi tartışıyordu. Özellikle Marx ve Engels'in bilimsel temellerde geliştirdiği materyalist dünya görüşünün korunması ve geliştirilmesi gerektiğini savunuyordu. Tüm bunları yaparken Hegel diyalektiğinin önemini de giderek daha fazla kavruyordu. Lenin açısından diyalektik, dünyayı durağan ve değişmez bir yapı olarak değil, sürekli hareket ve değişim içerisindeki bir bütün olarak değerlendirmeye yardımcı oluyordu. Bu yaklaşım onun tarih anlayışında da önemli bir yere sahip oldu. Lenin'in teorik çalışmalarında dikkat çeken diğer bir başka özellik ise pratik ile teori arasındaki ilişkiyi önemsemesiydi. Teori asla gerçek hayattan kopuk olmamalıydı. Bir düşüncenin toplumsal hayatla ilişkisi ve pratikte sınanması önemliydi. Lenin'e göre toplumu değiştirmeyi hedefleyen bir düşünce, öncelikle toplumun gerçek koşullarını doğru biçimde anlamalıydı. Bu nedenle ekonomik verileri, sınıfların durumunu, işçi hareketinin gelişimini ve dönemin siyasi koşullarını ayrıntılı biçimde incelemeye büyük önem veriyordu. Çünkü Lenin'e göre teori sadece akademik bir tartışma değildi. Gerçekliği anlamanın ve toplumsal değişim için doğru bir yol belirlemenin aracıydı. Bu nedenle eserlerinde soyut fikirlerle somut toplumsal olayların sürekli olarak birbirine bağlandığını görürüz. Bu yaklaşım ilerleyen yıllarda Lenin'in siyasi çalışmalarının da temel özelliklerinden biri haline gelecekti. Teorik sonuçlar karşılaşılan yeni koşullar ışığında yeniden değerlendirilecek, pratik deneyimler ise teorik düşüncenin geliştirilmesine katkıda bulunacaktı. Böylece Lenin'in düşüncesinde teori ve pratik birbirinden ayrı iki alan değil, birbirini tamamlayan iki unsur olarak şekillenecekti. Tüm bu okumalar neticesinde Lenin'in teorisyen kimliği giderek daha geniş bir çerçeve kazandı. Ekonomi, tarih, felsefe, siyaset, örgütlenme, işçi hareketi. Lenin bütün bu alanları birbirinden kopuk olarak görmüyordu.
Tam tersine toplumun ekonomik yapısı ile siyasi yapısı arasındaki ilişkileri birlikte incelemeye çalışıyordu. Onun teorik çalışmaları boyunca sık sık aynı yöntemi görürüz. Önce somut durumu incelemek, sonra tarihsel gelişimi anlamaya çalışmak, ardından elde edilen sonuçları Marksist teoriyle ilişkilendirmek ve sonunda bu teorik sonuçları siyasi pratiğe taşımak. İşte bu nedenle Lenin'in teorisyen kimliği onu yalnızca kitap yazan bir düşünür olarak değerlendirmekten çok daha fazlasını gerektiriyor. Lenin'in teorisi her zaman toplumsal değişim sorunuyla bağlantılıydı. Peki Lenin bu kadar farklı düşünürden etkilenirken kendi özgünlüğünü nasıl oluşturdu? Burada en önemli nokta Lenin'in Marx'ı Rusya'ya mekanik biçimde uygulamaya çalışmamasıydı. Rusya'nın kendine özgü koşullarını incelemeye çalışıyordu. Çünkü Rusya sanayileşmiş Batı Avrupa ülkelerinden farklı bir tarihsel gelişim yaşamıştı. Ülkede büyük bir köylü nüfusu bulunuyor, sanayi merkezleri hızla gelişiyor ve işçi sınıfı giderek büyüyordu. Lenin'in teorik çalışmaları işte bu özgün koşulları anlamaya yönelikti. Rusya'da kapitalizmin gelişmesi eserinin temel amacı da bu ekonomik dönüşümü somut veriler üzerinden incelemekti. Bu nedenle Lenin'in teorisyen kimliğini yalnızca Marx'ın öğrencisi olmak şeklinde tanımlamak eksik kalır. Lenin elbette Marx ve Engels'ten büyük ölçüde yararlandı. Plehanov'un Rusya'daki Marksist çalışmalarından etkilendi. Çernyshevski gibi devrimci düşünürleri inceledi, Hegel'in diyalektiğine giderek daha fazla yöneldi. Ancak bütün bunları kendi döneminin sorunlarıyla ilişkilendirerek yeniden değerlendirdi. İşte Lenin'in teorik çalışmalarını özgün kılan en önemli noktalardan biri de budur. Çünkü Lenin artık yalnızca Marx ne söyledi sorusuyla ilgilenmiyordu. Aynı zamanda Marx'ın geliştirdiği yöntem bizim yaşadığımız toplumsal koşulları anlamamıza nasıl yardımcı olabilir sorusuna cevap arıyordu. İşte Lenin'in teorisyen olarak gelişmesinin temelinde bu yaklaşım bulunuyordu. Teorik çalışmalar arttıkça bunların siyasi örgütlenmeyle nasıl birleştirileceği sorusu da daha fazla önem kazanıyordu. Lenin için teori ve siyasi mücadele birbirinden ayrılmaz iki alan haline gelmişti. Ve bu durum bizi doğal olarak Lenin dosyası serimizin bir sonraki bölümünde anlatacağımız konuya götürüyor. Devrimci Lenin. Artık karşımızda yalnızca kitaplar okuyan, ekonomi ve felsefe üzerine çalışan bir düşünür yok. Teorilerini siyasi mücadele içerisinde uygulamaya çalışan bir Lenin var. Parti örgütlenmesi, işçi hareketi, Bolşeviklerin ortaya çıkışı, 1905 devrimi, sürgün yılları ve nihayet Ekim devrimine giden uzun siyasi mücadele. Bütün bunlar Lenin'in teorisyen kimliğinin pratiğe dönüşeceği yeni bir dönemi oluşturacak. Lenin dosyasının 4. bölümünde devrimci Lenin'i ele alacağız. Lenin'in siyasi mücadelesinin nasıl şekillendiğini, Bolşevik hareketin gelişimini ve onun Rusya'daki devrimci hareket içerisinde nasıl merkezi bir konuma geldiğini takip edeceğiz. Çünkü teorilerini oluşturmuş olan Lenin için artık yeni bir soru vardı. Bu düşünceler nasıl örgütlü bir siyasi mücadeleye dönüştürülecekti? Bu sorunun cevabı ise bizi Lenin'in hayatının en hareketli dönemlerinden birine götürecek. Sırada Lenin dosyasının 4. bölümü var, Devrimci Lenin. O videoda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.